İzmit doğumluyum. İstanbul'a bundan 5 yıl önce taşınmaya karar verdim. Tiyatroyla alakalı bir şeyler yapmak istiyordum. Bir okul açmak istiyordum. Eğitim almak için geldim. Bir işe girdim. Hala o işte satış danışmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda bir YouTube kanalı açtım. Bundan birkaç ay önce bir tüp mide ameliyatı oldum. Onunla alakalı videolar çekiyorum, bilgiler veriyorum. My name is Abby, for those of you who don't know. I go by Abby with the Fatty. You know I'm a rapper from the Albany area, but I'm also, you can see me, I'm a little thick, So that's what we're here to talk about today. Küçük yaşlarda toplum standartlarına çok uygun bir çocuktum ama 8-9 yaşlarında bir hastalık geçirdim ve bazı tedaviler gördüm. Bu tedaviler süresince kilo almaya başladım ve tedavim bittiğinde kilo almış toparlak bir çocuktum. Sonrasında şöyle söyleyebilirim, yani şişmanlık bir süreç ve sürekli bir geri beslemesi var. İnsanlar size şişman olduğunuzu söylüyor. Siz inanıyorsunuz ve daha çok şişman oluyorsunuz. For me, that started very young because what's crazy is my parents were the one that were the most critical of me. So my mom started calling me fat when I was like 8 or 9 years old. So that actually had like a huge blow to my confidence for the longest amount of time because I never heard it from anyone else, but I heard it from my parents. And that's like the last people you're supposed to hear it from. Bedenimden hiç utandım mı? Aslına bakarsanız çok utangaç bir insan değilim. Yani kolay kolay beni utandıramazsın, işte şişman diyebilirsin ve bu şu aslında, işte küçükken bir savunma mekanizması geliştirebilirsen geliştiriyorsun. Sen bana şişman diyemezsin, ben kendime şişman derim deyip bunu geliştirmiş oluyorsun. Dolayısıyla benim utanmam pek mümkün olmadı, yani vücudumdan falan, ama tabii ki insanların bakışlarından, sadece şişmanlıkla alakalı değil, diğer bedenlere olan yargılarından çok bunalıyorsunuz ve ben utanmak değil de sinirlenmek diyebilirim buna. For a little while I was. One, because, all right, a little story time, a little background, right? I was adopted, so I was raised by two older white people that looked nothing like me. So I was raised around, literally I had no influences, nobody that looked like me. My skin color was different, my body was built different, all this. So I had nobody to tell me that I'm regular, I look nice, you know what I'm saying? So I really had no confidence for a long time, through college, all of that. Like, this happened recently. Like, this happened within the past few years. Zorbalık diyebileceğim şeylere maruz kaldıysam da, ki aklıma gelen bir iki bir şey var ama hani çok vurucu şeyler değil. Beynim bunları silmiş. Çok fazla üstünde duramam. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Örnek vermek gerekirse, bir iş bulacağın zaman şişman olman olayı inanılmaz zorlaştırıyor örneğin. Yani hem kadınsın, zaten bir level zor iş buluyorsun. Üstüne bir de şişman bir kadınsın. I would say that I kind of lucked out not having to deal with a lot of bullying in middle school or high school or anything like that. Like I said, the worst of it came from my parents. So after that, I kind of really just, everybody else I tuned out because I'm just like, well, if it's coming from my parents, who else could hurt me worse? Nobody. I don't care about a stranger. It's the people that's closest to you that hurt you the worst, Toplumun standart olarak gördüğü bedenleri, bedenlerin dışında kalan diğer bedenlere aşağılama uygulamasına body shaming, beden aşağılama deniyor. Bunun zıttında oluşmuş bir hareket, beden olumlama hareketi ve bütün bedenleri içeriyor. Yani standart dışında kalan şişman, zayıf, işte atıyorum kolu yok, çilli, aşırı sivilceli, işte engelli olabilir, LGBT, yani trans geçiş aşamasında olabilir. Buna karşı olan ön yargıyı ve bu ön yargıdan doğan ve nefret söylemlerine varan ifadeleri kapsıyor body shaming ve bunun karşısında beden olumlama hareketi. Yani bedeni olduğu gibi sevme. For me, body positivity is just being happy with who you are regardless, my weight has fluctuated a lot. I've been a lot heavier than this. I've been lighter than this, So one thing that's been very important to me after this whole journey of self-love and appreciation that I've been on is to just be happy with myself no matter what. Because at the end of the day, I know that I'm a good person, and my body is always going to change. Like, women go through so much things in life that, you never know what you're going to look like. So body positivity, never shaming anybody else for what their body looks like, just being healthy and just loving yourself for who you are. Şimdi beden olumlama hareketiyle ilgili şöyle çok yanlış bir ön yargı var. Beden olumlama hareketi şişman kadınların kendilerini ve diğer şişman kadınları övme, pohpohlama hareketidir gibi algılanıyor.
Şimdi tabii baktığın zaman geniş bir alan. İnsanlar kendilerini iyi hissetmek istiyorlar, evet. Ve dolayısıyla kendilerini sürekli motive ediyorlar ama aslında olay bu değil. Olay kendini sevmek öncelikle. Yani beden olumlamayı kendini sevme hareketi diyebiliriz. I've seen a lot of like magazine articles or a lot of super thick or like really overweight women that, you know, do photo shoots, and a lot of people are like, oh my God, they're just promoting obesity and promoting being fat. No, do you know how long it took that person to love themselves the way they are? They've been criticized everything their whole life, and just like me, they got to a place where they're like, you know what, I'm beautiful the way I am and I'm going to show it off. I don't think that's promoting obesity, because if you ask any single one of them, I can almost guarantee you they want to lose weight somewhere inside them. Bildiğim kadarıyla kurum dernek gibi bir şey yok ama şöyle bir şey var. İnternette beden olumlamayla alakalı bir şeyler arattığınız zaman eskiden çok zordu ama şu an bir sürü Türkçe kaynak, bir sürü makale bulabilirsiniz. Facebook'ta veya başka sayfalarda birçok şey bulabilirsiniz. Tartışma odaları bulabilirsiniz. İnsanlar bir araya gelip birbirlerine destek oluyorlar. Destek odaları bulabilirsiniz. Bu konuyla ilgili yazan bir sürü blogger var. Instagram'da takip edilebilecek birçok sayfa var. I would say it's not so much organizations, or at least I personally don't really know about any organizations. I would say the most positive thing that's happened recently in the past few years is that a lot more brands, like clothing brands, are, you know, creating nicer clothes for bigger size bodies. Things that come from the movements over the past few years is that like a lot of campaigns, a lot of clothing companies are using models of all different shapes and sizes. So I don't know if you know about Rihanna's Fenty line and like her little fashion show that she just had. I don't know if you know, but she had this like super thick dude on there. Like it was some like fat guy on there. And I had so many of my guy friends that are like, oh nah, I'm about to go outside now wearing whatever the fuck I want because Rihanna got some dude like this on her, you know, on her fashion show. İdeal beden doğru bir tanım değil zaten bence. Ama olaya şuradan yaklaşabilirim. Bundan birkaç sene önce heroin chic, sıfır beden modaydı. Bugün kum saati işte Kim Kardashian poposu moda ve yarın neyin moda olacağını bilmiyoruz. Zaten buna ayak uydurmaya çalışmak da doğru değil bence. I feel as if through the years, through history, especially the past few years, the ideal body shape has changed a lot. I know when we were growing up, middle school, high school, it was always the, you know, skinny, tall, blonde, bombshell, whatever, that everybody was like, oh my God, that's the ideal body type. Or you gotta be a size, you know, 2 or 4 to fit into anything to be the ideal body size. And now I feel like it's changed a little bit. You gotta have the biggest titties, the biggest ass, and no waist, right? For that to be like the you know, the best body type now. Like now you literally have to have no waist and everything else has to be blown up, big ass lips, something like that. I don't know. Fake. You gotta look fake in order to be like that's what it seems like to me anyway. İnsan büyüdükçe, kendini geliştirdikçe, biraz zaman geçtikçe güzelliğe bakışı da değişiyor. Yani ben güzellik demeyeyim de ona, nasıl diyebilirim? Hoşlanıyorsun. Sana iyi hisler hissettiriyor bir şey ve onun güzel olduğunu öyle kanaat getiriyorsun. Dolayısıyla ideal güzellik anlayışı diye bir şey olabileceğine inanmıyorum açıkçası. For me, it's just to be healthy. I don't really have an ideal body type for myself. Like I said, I know that I was naturally gifted with some curves. God gave me an hourglass, so I'm going to say all blessings. I don't know. I really don't think there's an ideal beauty because I find beauty in everything and everybody. You know what I'm saying? Like I feel as if everybody has a certain aspect or a certain element of them that is beautiful. Like not everybody's perfect, but I think imperfections are what make you perfect. Hem tüketen hem de tükettiğimiz şey kadın. Yani bir kadının üstünde ruju gösteriyorsun, elbiseyi gösteriyorsun veya bir erkeğe bir şey satacağın zaman da kadını kullanıyorsun. Dolayısıyla evet, kadın güzel olmalı, kadın işte şöyle olmalı. Belli normlara sığdırmaya çalışıyorlar kadınları sürekli ve o yüzden de evet, kadınları kullandığı için kadınları tüketiyor aslına bakarsanız. I feel as if there's always somebody critiquing or criticizing what we do, wear, look like all the time. That it's like, yeah, there's always some type of pressure to look a certain type of way. For example, I wasn't about to come to this interview how I was looking 2 hours ago, because you would be like, bitch, you're doing an interview. What's wrong with you? Like,
Okay, I've had that happen before where he showed up and he was like, oh, you know, this is like going on YouTube, right? And I'm like, this is what I naturally look like. Is that a problem for you? Like, I never posted the interview. So I'm just like, oh. Şimdi bu tür şeyler ailede başlıyor. Yani yakın çevre. Sonrasında toplum. Sonrasında da toplumun geri bildirimiyle medya, geleneksel medya ve şimdi biliyorsunuz yeni medya. Sürekli telefonlar elimizde, sürekli bakıyoruz, sürekli güzel şeyler görüyoruz. Kötü şeylere hiç denk gelmiyoruz. Görsek de böyle görmezden gelmeye çalışıyoruz çoğu zaman. Güzel bize dayatılıyor ve biz güzel olmak için kendimizi paralıyoruz. İnanılmaz bir kısır döngü gerçekten de. Definitely social media, magazines, all types of media. Just from everything that we see every day. You know, I feel as if, like I said, you're not gonna go in a magazine and see some girl that doesn't have a full face of makeup on or doesn't look perfect in some type of way. You're gonna go on Instagram and you're gonna see all the girls, the Instagram models, influencers look a certain way, trying to be perfect, right? Bir şeyin size dayatıldığını, size bir konuda baskı yapıldığını hissediyorsanız öncelikle ses çıkartmaktan korkmamalısınız. Bu çok önemli. İşte birisi bana gelip böyle bıyık altından gülerek bir şey söylediği zaman cevap vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Kimse de çekinmesin. Çünkü karşı taraf yaptığının haklı olduğunu zannedebiliyor gerçekten de bazen. Ve ona yanlış yaptığını bildirmemiz gerekiyor. For me, I just post whatever I want. I was like, if you go on my Instagram, you're just gonna see a whole lot of everything, like a whole lot of just stuff, okay? Covered up, not covered up, just everything. Enseyi karartmamak lazım. Umut hep var. Daha iyi niyetli, daha nezih mi denir artık, nezaketli davranırsak birbirimize ve birbirimizi gerçekten dibe batırmak değil de ileriye taşımak için adımlar atarsak, kendimizi çünkü taşıyoruz zaten, bir şeyler yapıyoruz kendimiz için ama yanımızdakileri de düşünerek hareket edersek bir gün hem hepimiz hem de bedenlerimiz özgür olacağız. Buna inanıyorum. No, I don't think so. One, because everybody is so opinionated, and like I said, I feel as if you ask any woman, no woman is happy with how she looks 100%. There's always something that somebody wants to change. So I feel as if it's never gonna be just like everybody's happy. İş bulmak zaten çok zor. Kadın olarak iş bulmak zaten çok zor. Bir de şişman bir kadın olarak iş bulmak neredeyse imkansız. Yani öp başına koy, öyle nimet gibi bir şey. Birkaç defadır bahsediyorum. Tüp mide ameliyatı oldum ve bunu gerçekten sağlığım için yaptım. Şu anda da 30 kilo vermiş durumdayım. Arkadaşlarım, eşim, dostum, kardeşim, yani birçok kişi bana şunu söyledi. İnanılmaz, gerçekten inanamıyorum. Sen evlenirsin de yakında. Pardon, anlayamadım. Ben şişmanım diye mi evlenmiyordum yani? Bu ne demek? Ne kadar iyi niyetli bir yorum olursa olsun gerçekten çok kırıcı ve insanlar bunun farkında bile değil. Kariyer, başarı, evlilik, bunların hiçbiri bedenimize bağlı şeyler değil. It has in the past. I remember specifically, like when I was back in high school, there was a couple restaurants that I applied to work for, and just walking in the door, I could see that one, I grew up in like a pretty much predominantly white town, so I already looked different that way, and I'm a bigger girl, and you could see that all the girls that worked there were like little stick thin figures. So I walked in the door, felt uncomfortable, and pretty much knew that I wasn't gonna get it no matter how qualified I was. And that just automatically kind of just like sets you back. Like there's literally nothing I can do. I could run circles around all of these girls, but because my skin is brown and I'm thicker, that I'm not gonna get a job. Okay, but I could carry like 8 more trays than those bitches, but it's fine. It's cool, whatever, just saying. En azından insanların birbirine nezaketle yaklaştığı, birazcık konuşurken düşünmeyi denediği, biraz daha özgür umarım, biraz daha bağımsız, biraz daha ayaklarımızın yere bastığı, ne yapmak istediğimizi bildiğimiz bir yaşam diliyorum herkese ve kendime. Hayalim de bu. I've had so much growth into loving who I am and just loving myself no matter what I look like, that it's just like I want little girls to feel that way, because like I said, I told you how I grew up. I don't want anybody to feel the way that I ever felt as a kid, just like invalidated because of how you look. That's my dream, to spread happiness and love through my music and just talking to people. I just love people, and I want everybody to, you know, just feel like how I feel all the time, most of the time.